Herkese merhabalar. Pembe Düğme YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yasemin. Sizlerle birlikte Yasemin bebeğimizin ilk bölümde ayaklarını ve vücudunu ve kafasını tamamlamıştık. Şimdi ikinci bölümümüzde Yasemin bebeğimizin kıyafetlerini örerek devam edeceğiz. İlk bölüm videolarımız hemen üstte, linkini bırakıyorum. Oraya tıklayarak ilk bölüm videomuzu izleyebilirsiniz. Videomuza başlamadan önce hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, gelecek olan muhteşem videolardan ilk önce haberdar olmak istiyorsanız bildirimlerinizi açmayı ve bizler de yorumlarla birlikte olmayı unutmayın diyoruz. Şimdi birlikte Yasemin bebeğimizin kıyafetlerini örmeye başlayalım. Evet, Yasemin bebeğimizin eteğiyle devam edeceğiz. Eteğine başlamadan önce şöyle bir detayı paylaşmak istiyorum. Şimdi eteğinde 48 zincir çekerek başlangıç yapacağız. Ancak sizler kullandığınız ipliğin kalınlığına, inceliğine göre bu zincirleri birleştirdikten sonra bebeğinize mutlaka giydirip bir deneyin. Eğer küçük oluyorsa 1-2 zincir arttırabilirsiniz ya da büyük geliyorsa 1-2 zincir eksik de çekebilirsiniz. Burada önemli olan yaptığımız işlemlerin ne olduğu. Bu işlemleri dediğim gibi bebeğinize giydirip ayarlayarak bir sık iğne ya da bir trabzan fazla ya da eksik şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Kullandığınız ipin kalınlığına göre, tığınıza ya da elinize göre bazen sayılar değişebiliyor. Bizler 48 zincir çekerek eteğimizi yapmaya başlayacağız. Hadi gelin şimdi eteğimize devam edelim. Kilit zincirimizi oluşturalım ve 48 tane zincir çekelim. 48 zincirimizi çektik ve zincirimizi şimdi birleştireceğiz. Zincirimizin dönmemesini istiyorsak zincirimizi birleştirirken bu tekniği kullanabiliriz. En başladığımız ilk kısma tığımızı geçirip ilmeği oradan geçirebiliriz bu şekilde ve zincirimiz dönmez. Birleştirdik zincirimizi. 2 tane zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz ve hemen devamındaki yanındaki sık iğnenin zincirin içerisine batıyoruz ve bir ikili trabzan yapıyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz. Devam ediyoruz. Tekrar batıyoruz ve bir ikili trabzan daha yapıyoruz. Neydi ikili trabzan? Tığımızın üzerine aldık, battık. Tığımızın üzerinde 3 tane ilmeğimiz var. Önce ikisini, sonra diğer ikisini aldık. Bir tane daha yapalım. Üzerine aldık. Zincirimize battık. Tığımızda 3 ilmeğimiz var. Önce ikisini, sonra diğer ikisini alıyoruz. Bu şekilde sıra boyunca zincirin çevresini bitirene kadar 48 tane ikili trabzan yapalım. 48 ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi ilk başta çektiğimiz 2 zincirimiz vardı. Onun tepesine tığımızla batıyoruz ve bu şekilde içinden geçirerek ilmek kaydırma yapıyoruz. Şimdi bir zincir çekiyoruz ve bu sıramızda da ikili trabzan değil sık iğne olarak çalışacağız. Bütün ikili trabzanların üzerine bir tane sık iğne yapıyoruz ve sıra sonunda 48 tane sık iğne yapmış oluyoruz. 48 sık iğnemizi yaptık. Şimdi ilk başta çektiğimiz bir zincirimiz vardı. Onun tam tepesine batıyoruz ve yine ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve bu sıramızda, 3. sıramızda yine aynı şekilde hiçbir değişiklik yapmadan 48 tane sık iğne yapıyoruz ve bu şekilde toplamda 5 sıra. Şimdi ikinci sıramızı yapıyoruz. Bu sıradan sonra 3 sıra daha hiçbir değişiklik yapmadan 48 sık iğne yapıyoruz ve sıra başlarında ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekerek başlıyoruz. Bu şekilde düz sıralarımızı örelim, sık iğnelerimizi yapalım ve daha sonra devam edelim. Evet, 5 sıra 48 sık iğnemizi bitirdik ve şimdi devam ediyoruz. 2 tane zincir çektik. Tığımızın üzerine alıyoruz ve şimdi ikili trabzanlar yapacağız tekrardan. Her sık iğnenin üzerine 2 tane ikili trabzan yapacağız. Tığımızın üzerine aldık. 2 zincirimizi çektik. Hemen yanındaki sık iğnenin içerisine bir tane ikili trabzan yaptık. Ve devam ediyoruz. Hemen yanındaki sık iğneye bir ikili trabzan yaptık. Tekrar üstüne aldık. Aynı sık iğnenin içerisine bir tane daha ikili trabzan yaptık. Devam ediyoruz. Yandaki sık iğnemizin içine geldik. Bir ikili trabzan yaptık. Aynı sık iğnenin içerisine bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Yani ikili trabzan arttırma yapıyoruz. Bir tane daha birlikte yapalım. Tığımızın üzerine aldık. Hemen yandaki sık iğneye geldik. Tığımızın üzerinde 3 ilmek var. Önce ikisini, sonra ikisini aldık ve ilk trabzanımızı yaptık. Tekrar tığımızın üzerine alıyoruz. Aynı sık iğnenin içerisine bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz.
arttırmamızı yapmış olduk. Bu şekilde bütün sık iğnelerin üzerine çift ikili trabzan yaparak bu sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızın sonunda 96 tane ikili trabzan elde etmiş oluyoruz. Evet, ikili trabzanlarımızı tamamladık. İkili trabzan yaptığımız sıramız bizim etekte 7. sıramızdı. Şimdi 8. sıramızla devam ediyoruz. Bu sıramızda üçlü trabzan yapacağız. 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz. Hemen yanındaki ikili trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Tığımızın üzerinde 3 tane ilmeğimiz var. Tığımızın üzerine aldık. Önce birini, sonra ikisini, sonra ikisini. Bu şekilde. Tekrar bir tane daha yapalım. Tığımızın üzerine aldık. Hemen yanında gelen ikili trabzanın üzerine battık. Tığımızdan ipimizi çıkardık ve 3 tane tığımızın üzerinde ilmeğimiz var. Önce birini, sonra ikisini, sonra diğer ikisini alıyoruz ve üçlü trabzanımızı yapmış oluyoruz. Bu şekilde sıra boyunca toplamda 96 tane üçlü trabzan yapalım 8. sıramızda ve bu şekilde 8. sıramız ve 20. sıramız dahil olmak üzere toplamda 13 sıra hiçbir değişiklik yapmadan 96 tane üçlü trabzan yapalım. Üçlü trabzanlarımızı yaparken sıra sonuna geldiğimizde ilk yaptığımız üçlü trabzanın tepesine batıyoruz. Bir ilmek kaydırma yapıyoruz ve 3 zincir çekerek yeni sıramıza başlıyoruz. Bütün sıralarda bu şekilde devam edelim ve düz sıralarımızı tamamlayalım. Evet, eteğimizde düz sıralarımızı tamamladık. Şimdi en son sıramıza ters sık iğne detayı geçeceğiz. Bunun için bir tane zincir çekiyoruz ve birazcık şöyle ilmeğimizi uzatıyoruz. Hemen yandan gelen ilmeğimizin içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar ilmeğimizi uzattık. Şöyle biraz yakından göstereyim. Hemen yandaki sık iğnenin içerisine giriş yaptık ve tığımızda bu şekilde 2 ilmeğimiz varken ikisini birlikte aldık. Bir tane daha yapalım. Hemen devamındaki sık iğneye battık, uzattık ve ikisini birlikte çektik. Bu şekilde eteğimizin bütün sık iğnelere batarak sonuna kadar ters sık iğnemizi uygulayalım ve sıramızı tamamlayalım. Eteğimizi de böylelikle tamamlamış olalım. Evet, sıramızın sonuna geldik ve burada bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. İlmek kaydırma yaptıktan sonra da ipimizi kesiyoruz. Eteğimizi tamamlamış oluyoruz. İpimizi iç kısımda gizleyelim. Ve bakın eteğimiz tamamlanmış oldu. Şimdi birlikte gömleğimizi örerek devam edelim. Yasemin bebeğimizi örmeye gömleğimizle devam ediyoruz. Gömleğimiz için zincir çekiyoruz. 19 tane zincir çekelim. 19 zincirimizi çektik. Şimdi en son çektiğimiz zinciri atlayalım ve bu sıra bizim birinci sıramız olsun. Birinci sıramızda 18 tane sık iğne yapalım. 18 sık iğnemizi yaptık. Birinci sıramızı tamamladık. Şimdi örgümüzü çeviriyoruz ve düğme iliğimiz için 6 tane zincir çekiyoruz. Benim düğmem için 6 tane zincir yeterli oldu. Siz düğmenizin büyüklüğüne küçüklüğüne göre ve çektiğiniz zincir sayılarını arttırıp azaltabilirsiniz. 6 zincirimizi çektik. Hemen zincirimizin ilkine, dibine batıyoruz. Ve devam ediyoruz. İkinci sıramızda aynı şekilde hiçbir değişiklik yapmadan yine 18 tane sık iğne örüyoruz. 18 sık iğnemizi yaptık ve bir zincir çekerek 3. sıramıza geçiş yapıyoruz. 3. sıramızda her bir sık iğnemizin üzerine 2 tane sık iğne yapacağız. Yani arttırma yapacağız her sık iğnede ve toplamda 3. sıramızın sonunda 36 sık iğneye ulaşmış olacağız. Arttırma neydi? Tekrar hatırlayalım. Aynı sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yapmak. Ve bu şekilde arttırmalarımızı tamamlayıp 36 sık iğne elde etmiş olalım. 36 sık iğnemizi yaptık. 3. sıramızı tamamladık. Yine bir zincir çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. 4. sıramızdayız. Bu sıramızda her bir sık iğneye bir tane sık iğne yapacağız. 36 sık iğne olarak 4. sıramızı tamamlayacağız. 36 sık iğnemizi yaptık. Şimdi 5. sıramıza geçiş yapıyoruz. Bir zincirimizi çektik. Örgümüzü çevirdik. 5. sıramızda da yine aynı şekilde hiçbir değişiklik yapmadan 36 tane sık iğne yapıyoruz. 5. sıramızı tamamladık. 6. sıramızdayız. Bu sıramızda yine bir ilik için
yuva yapacağız. 6 tane zincirimizi çektik, örgümüzü çevirdik ve yine zincirimizin ilkine hemen dibine batıyoruz. Ve devam ediyoruz. 3 tane sık iğne yapıyoruz. 3 sık iğnemizi yaptık. Bir tane arttırma yapıyoruz. Şimdi 5 sık iğne yapıyoruz. 5 sık iğnemizi yaptık. Bir tane arttırma yapıyoruz. Ve bu işlemi 5 sık iğne bir artır işlemini toplamda 5 defa yapmış oluyoruz. Birincisini yaptık. 4 defa daha 5 sık iğne bir artır yapalım. Evet, 5 sık iğne bir artır işlemimizi tamamladık ve sonda kalan 2 tane sık iğnemizi de düz olarak örüyoruz. Ve sıramızın sonunda 42 sık iğneye ulaşmış oluyoruz. Evet, 7. sıramızdayız. Bir tane zincir çekiyoruz. Çeviriyoruz örgümüzü ve 3 tane sık iğne yapıyoruz. 3 sık iğnemizi yaptık. Bir tane arttırma yapıyoruz. Ve şimdi 6 tane sık iğne yapıyoruz. 6 sık iğnemizi yaptık. Bir tane arttırma yapıyoruz. Ve yine bu şekilde bundan sonra 4 defa daha 6 sık iğne bir arttır. Toplamda 5 defa bu işlemi tekrarlıyoruz. Evet, artırma işlemimizi yaptık ve sonda kalan 3 sık iğneyi de düz olarak örüyoruz. 7. sıramızın sonunda 48 sık iğneye ulaşmış oluyoruz. Ve örgümüzü çeviriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. 8. sıramıza geçiyoruz. 8. sıramızda hiçbir değişiklik yapmadan 48 sık iğneyi düz olarak örüyoruz. 8. sıramızı tamamladık. Şimdi 9. sıramıza geçiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. 9. sıramızda da hiçbir değişiklik yapmadan 48 sık iğneyi düz olarak örüyoruz. 10. sıramızdayız. 10. sıramızda örgümüzü çeviriyoruz. 6 tane zincir çekiyoruz yine düğme iliğimiz için. Hemen zincirimizin dibine batıyoruz. 10. sıramızda da hiçbir değişiklik yapmadan 48 sık iğne olarak örüyoruz. 10. sıramızı tamamladıktan sonra 11. sıramızda da yine aynı şekilde 48 sık iğne olarak düz örüyoruz. Bu iki düz sıramızı tamamlayalım ve diğer sıramızdan devam edelim. Düz sıralarımızı tamamladık ve şimdi 12. sıramıza geçiyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve devam ediyoruz. 7 tane sık iğne yapıyoruz. 7 sık iğnemizi yaptık. Şimdi burada kol boşluklarımızı oluşturacağız. 4 tane zincir çekiyoruz. 4 zincirimizi çektik ve alttan sayıyoruz. 10 tane sık iğne sayalım. Ve 11. sık iğnemize batalım. Burada ilk kol boşluğumuzu oluşturmuş olduk. Şimdi devam ediyoruz. Arada 14 tane sık iğne yapacağız. İlk battığımızı birinci sık iğnemizi sayıyoruz. 2 ve bu şekilde 14 tane sık iğnemizi yapalım. 13 ve 14. Şimdi ikinci kol boşluğumuzu oluşturacağız. Yine 4 tane zincir çekiyoruz ve tekrar sayıyoruz. 10 tane sık iğne. 11. sık iğnemize batıyoruz. Ve devam ediyoruz. Bu battığımız sık iğnemizi ilk olarak sayıyoruz ve 7 tane sık iğne yapıyoruz. 7 sık iğnemizi yaptık. 12. sıramızı tamamladık. Bir zincir çekiyoruz ve örgümüzü çeviriyoruz. 13. sıramıza geçiyoruz. 13. sıramızda burada yaptığımız 7 sık iğnenin üzerine yine 7 tane sık iğne yapıyoruz. Altı ve 7. Şimdi zincirimizin üstüne geldik. Zincirimizin üzerine de 4 tane sık iğne yapıyoruz. Ve devam ediyoruz. Arada yaptığımız 14 sık iğnemizin üzerine yine aynı şekilde 14 sık iğne yapıyoruz.
13 ve 14. Yine zincirimizin üzerine geldik. Zincirimizin üzerine 4 tane sık iğne yapıyoruz. Dört sık iğnemizi yaptık ve devam ediyoruz. Burada yaptığımız 7 sık iğnemizin üzerine de yine 7 tane sık iğne yapıyoruz. 13. sıramızda ilmek sayımızı 36'ya düşürmüş oluyoruz. Ve yine örgümüzü çeviriyoruz. 14. sıramıza geçiyoruz. Tekrar yine bir ilik daha yapacağız burada. Yine zincirimizi çektik 6 tane. Hemen zincirimizin dibine battık. Ve devam ediyoruz. Yine buradaki 7 sık iğnemizi aynı şekilde yapıyoruz. Zincirimizin üzerine geldik. Burada da aynı şekilde bütün ilmeklerin üzerine bir tane sık iğne yaparak 36 sık iğnemizi koruyoruz. Bu sıramızda hiçbir değişiklik yapmadan düz olarak örüyoruz. 14. sıramız düz olarak 36 sık iğnemiz ördük ve şimdi örgümüzü çeviriyoruz. 15. sıramıza geçiyoruz. 15. sıramızda da hiçbir değişiklik yapmadan 36 sık iğneyi düz olarak örüyoruz. Bu şekilde yine hiçbir değişiklik yapmadan 16. sıramızda da 36 sık iğneyi düz olarak örelim ve bu sıralarımız bittikten sonra 17. sıramızdan devam edelim. Düz sıralarımızı tamamladık. 17. sıramızdayız. Yine örgümüzü çeviriyoruz. Bir tane zincirimizi çekiyoruz. 17. sıramızda 2 tane sık iğne yapıyoruz. 2 sık iğnemizi yaptık. Bir tane arttırma yapıyoruz. Yani aynı sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Ve devam ediyoruz. 5 tane sık iğne yapıyoruz. 5 sık iğnemizi yaptık. Bir tane arttırma yapıyoruz. Ve bu şekilde 4 defa daha 5 sık iğne bir arttır yapıyoruz. Toplamda 5 kez yapmış oluyoruz. 5 defa 5 sık iğne bir artırma işlemi yaptık ve sıramızın sonunda kalan 3 sık iğneyi de düz olarak ördük. 17. sıramızın sonunda 42 sık iğneye ulaşmış olduk. Şimdi örgümüzü çeviriyoruz ve 18. sıraya geçiyoruz. Yine bir tane daha ilik yapıyoruz. 6 zincirimizi çektik. Hemen zincirimizin dibine batıyoruz ve son iliğimizi yapıyoruz. Bu sıramızda hiçbir değişiklik yapmadan düz olarak örüyoruz ve 42 sık iğneyi koruyoruz. 19. sıramızdayız. Yine örgümüzü çevirdik. Bir tane zincirimizi çektik ve 3 tane sık iğne yapıyoruz. 3 sık iğnemizi yaptık. Bir tane arttırma yapıyoruz. Arttırmamızdan sonra 6 tane sık iğne yapıyoruz. 5 ve 6. Bir tane arttırma yapıyoruz. Ve bu işlemi 4 defa daha tekrarlıyoruz. Toplamda 5 kez 6 sık iğne bir arttırma işlemi yapmış oluyoruz. 5 defa 6 sık iğne bir arttırma işlemimizi yaptık ve sıra sonunda kalan 4 sık iğnemizi de düz olarak örüyoruz. Ve 4. 19. sıramızın sonunda 48 sık iğneye çıkmış oluyoruz. Ve örgümüzü çeviriyoruz. 20. sıramıza geçiyoruz. 20. sıramızda hiçbir değişiklik yapmadan 48 sık iğneyi düz olarak örelim. Ve bu şekilde 21. sıramızı da düz olarak örelim. 22. sıramızı da düz olarak örelim. Toplamda 3 sıra 48 sık iğneyi düz şekilde örelim. Evet, düz sıralarımızı tamamladık. Örgümüzü çevirdik. Ve şimdi gömleğimiz aslında ana hatlarıyla bitti. Kol kısımları kaldı. Şimdi altta ufak bir detay çalışacağız. 2 zincir çektik. Tığımızın üzerine aldık. Bir tane atlıyoruz ve ikinci sık iğnenin içerisine aynı sık iğneye 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve 2 zincir çekiyoruz. Hemen yanındaki sık iğnenin içerisine zincirimizi kapatıyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyoruz.
tığımızın üzerine alıyoruz. Bir tane sık iğne atlıyoruz. İkinci sık iğnenin içerisine ikili trabzan yapıyoruz. Bir tanesini birlikte yapalım. Tığımızın üzerine aldık. Sık iğnemizin içerisine battık. Tığımızda 3 tane ilmeğimiz var. Önce ikisini, sonra ikisini aldık. Tekrar tığımızın üzerine aldık. Önce ikisini, sonra ikisini ve ikili trabzan yaptık. Şimdi 2 zincir çektik. Hemen yanındaki sık iğneye kapattık. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz. Bir tane atlıyoruz. İkinci sık iğneye, aynı sık iğnenin içerisine 3 tane trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. 2 zincir çekiyoruz. Hemen yandaki sık iğneye kapatıyoruz. Bakın bu şekilde bir detay vermiş oluyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim ve gömleğimizin ana hatlarını bitirelim. Kollarıyla devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar tamamladık ve şimdi ipimizi kesiyoruz. Ve bakın, iplerimizi içten saklayacağız. Şöyle minik sevimli bir gömleğimiz olmuş oldu. Şimdi şu kol boşluklarına kolumuzu çalışacağız. Evet, kollarımız için şu boşluklardan ilmek çıkaracağız. Şimdi bir tane zincir çektik ve tığımızı şu yan boşluktan taktık. Şöyle birinci ilmeğimizi çıkarttık. Ve devam ediyoruz. Bakın şu alt kısımdan, şuradan alt kısımdan 4 ilmek çıkartacağız. Yanlardan 2 ilmek. Bu kısımdan 10 ilmek. Ve bu şekilde yine şu yandan da 2 ilmek çıkartacağız. Toplamda 18 tane ilmek çıkartmış olacağız. Şu alt kısımdan devam edelim. 4 ilmeğimizi çıkaralım. Bakın buradaki zincirlerin içerisine batıyoruz. İkinci ilmeğimizi çıkarttık. Üçüncü ilmeğimizi çıkarttık. Ve dördüncü ilmeğimizi çıkarttık. Devam ediyoruz. Şimdi şuradaki yan kısma geldik. Buradan 2 tane ilmek çıkartıyoruz. Ve devam ediyoruz. Şu üst kısma geldik. Buradan da 10 tane ilmek çıkartıyoruz. Batıyoruz bu kısımlara. Ve 10 ilmeği de buradan çıkartıyoruz. 10 ilmeğimizi çıkarttık. Ve şuradan da başlarken bir ilmek çıkartmıştık. Yan kısımdan bir ilmek daha çıkartıyoruz. Ve toplamda 18 tane ilmeğimiz ya da sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi en son şu ipi şöyle içeriye alalım. Şimdi en sonda ilk başta çıkardığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz ve ilmek kaydırma yapıyoruz. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Bu sıramızdan sonra burada sık iğne değil, ikili trabzanlarla ilerleyeceğiz. 2 zincir çektik, tığımızın üzerine aldık. 18 tane ilmeğimiz var. 18 tane ikili trabzan yapacağız. Her bir çıkardığımız ilmeğin üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Tığımızın üzerine aldık, battık. Önce ikisini, sonra ikisini. Devam ediyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıramızın sonuna geldik. 18 ikili trabzanımızı yaptık. En başta çektiğimiz 2 zincirin tepesine batıyoruz ve ilmek kaydırma yapıyoruz burada da yine. İlk sıramızı tamamladık. 2 tane zincir çekiyoruz. İkinci sıramıza geçiş yapıyoruz. Bu şekilde hiçbir değişiklik yapmadan 18 ikili trabzanı birinci sıramızdan sonra 6 sıra daha örüyoruz. Toplamda 7 sıra 18 ikili trabzan yapıyoruz. Her sıranın sonunda ilk yaptığımız 2 zincirin üzerine ilmek kaydırma yapıyoruz ve 2 zincir çekerek yeni sıramıza başlıyoruz. Bu şekilde toplamda 7 sıra olarak örelim ve daha sonra devam edelim. Evet, 7 sıra ikili trabzan yaptık ve kolumuzu da bakın bu şekilde tamamladık. Şimdi aynı şu etek kısmında, gömleğin en alt kısmında yaptığımız gibi kolda da aynı şekilde yapacağız. O detayı vereceğiz. 2 zincirimizi çektik. Tığımızın üzerine aldık. Hemen bir değil ikinci sık iğnenin içerisine 3 tane ikili trabzan yaptık. 2 zincirimizi çektik ve hemen ne yaptık? Yanındaki sık iğneye kapattık.
Devam ediyoruz. 2 zincirimizi çektik. Üzerine aldık. Bir tane ilmek atladık. İkinciye 3 tane aynı ilmeğin içerisine 3 tane ikili trabzan yaptık. 2 zincir çektik ve hemen yanındaki sık iğnenin içerisine kapattık. Evet, sıramızın sonuna kadar, tamamlanana kadar bu işlemi uygulayalım ve bir kolumuzu tamamlamış olalım. Aynı şekilde diğer kolumuzu da örelim ve daha sonra gömleğimizi tamamlayalım. Evet, kol ucunda da aynı detayımızı verdik. Şimdi artık ipimizi kesiyoruz ve yine ipimizi içten saklıyoruz. Bakın bu şekilde şeker bir gömleğimiz olmuş oldu. Şimdi bu kolumuza yaptığımız aynı uygulamayı bu tarafa da yapalım. Ve gömleğimizin arka kısmındaki ilikler vardı. Düğme için bırakmıştık. Bebeğimize gömleğimizi giydirelim. Ve bu iliklerin karşı gelen yerlerine şu şekilde ayarlayarak, biraz da gerdirerek iliklerimizi, düğmelerimizi dikelim. Ve gömleğimizi böylelikle tamamlamış olalım. Evet, gömleğimizi tamamladık. Bakın bu şekilde bebeğimize giydirdik. Diğer bütün kıyafetleriyle birlikte başörtümüz de hazır. Yine aynı şekilde şöyle gömleğimizin bakın arka kısmına düğmelerimizi de diktik. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi aksesuarlarımızı bitirdik. Sadece çantamız kaldı. Çanta yapımımızla devam ediyoruz. Evet, çantamıza sihirli halka yaparak başlıyoruz. Parmağımızda çaprazı görüyoruz. Tığımızı içinden geçiriyoruz ve 2 tane zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz. Önce ikisini, sonra ikisini alıyoruz ve bir ikili trabzan yapıyoruz. İlk çektiğimiz zincir birinci ikili trabzanımız olacak ve bu şekilde sihirli halkamızın içerisine 12 tane ikili trabzan yapıyoruz. 12 ikili trabzanımızı yaptık. İlk çektiğimiz zincirin tepesine batıyoruz ve bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz. İkinci sıramızdayız. İkinci sıramızda hemen çektiğimiz zincirin hemen yanına bir ikili trabzan daha yapıyoruz. Ve bu bizim ilk arttırmamız oluyor. Bu sıramızda bütün ikili trabzanların içerisine çift ikili trabzan yapacağız. Yani arttırma yapacağız. Hemen sonrasında gelen trabzana batıyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz. Aynı yere tekrar batıyoruz ve bir ikili trabzan daha yapıyoruz. Arttırma yapmış olduk. Bir tanesini daha birlikte yapalım. Hemen ikili trabzanımıza battık. Tığımızın üzerinde 2 tane var. Önce ikisini, sonra ikisini alıyoruz. Ve devam ediyoruz. Tekrar tığımızın üzerine aldık. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz ve arttırma yapmış oluyoruz. Bu şekilde bütün ikili trabzanların üzerine çift ikili trabzan yapalım ve ikinci sıramızda trabzan sayımızı 24'e çıkarmış olalım. 24 ikili trabzanımızı yaptık. İlk başta çektiğimiz zincirin içerisine ilmek kaydırmamızı yaptık ve şimdi 3. sıramıza geçiş yapıyoruz. 3. sıramızda 2 tane zincir çektik ve bu bizim ilk trabzanımız olacak. Hemen yanındaki trabzana batıyoruz ve bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz ve hemen yanındakine batıyoruz. Bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan yaptık ve devam ediyoruz. Yanındaki ikili trabzana 2 tane aynı deliğe 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani artırma yapıyoruz. Bir tane daha yapalım. Devam edelim. Hemen yanda gelene bir ikili trabzan yaptık. Tığımızın üzerine aldık. Hemen yanda gelene bir ikili trabzan daha yaptık. Tığımızın üzerine aldık. Hemen yanımızdaki trabzana bir ikili trabzan daha yaptık. 3 tane ayrı ayrı ikili trabzan yaptık. Şimdi dördüncüde ne yapıyoruz? Aynı trabzanın içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bir tanesini yaptık. Tığımızın üzerine aldık. Ve aynı yere ikinci ikili trabzanımızı yaptık. Sıra sonuna kadar bu şekilde 3 tek bir tane çift ikili trabzan olacak şekilde çalışalım. Ve 3. sıramızın sonunda 30 tane ikili trabzan elde etmiş olalım. Evet, 3. sıramızın sonuna geldik ve yine en baştaki 2 zincirimizin tepesine ilmek kaydırmayla geçiş yaptık. Şimdi yine 2 tane zincir çekiyoruz. 4. sıramızdayız. Bu bizim ilk trabzanımız ve hemen yanına, hemen bakın dibine aynı yere
Bir tane daha ikili trabzan yaptık. Şimdi bu sıramızda her trabzana çift ikili trabzan yapacağız. Devam edelim. Bakın yanda gelen trabzanımıza batıyoruz. Birinci ikili trabzanımızı yaptık ve aynı yere ikinci ikili trabzanımızı yaptık. Her ikili trabzana çift ikili trabzan olacak şekilde sıra sonuna kadar çalışalım ve dördüncü sıramızda toplamda 60 tane ikili trabzan elde etmiş olalım. Dördüncü sıramızın sonuna geldik. İlk başta çektiğimiz iki zincirin tepesine yine ilmek kaydırmamızı yaptık ve bakın bu şekilde bir parça elde etmiş olduk. Şimdi bu parçanın aynısından bir tane daha örmenizi istiyorum ve sonraki videolarda iki parçayı birleştirelim. Evet, iki parçamızı da hazırladık bu şekilde. Şu ters kısımları içe gelecek şekilde üst üste getirdik. Düz kısımlar üstte kalacak şekilde. Ve şimdi parçalarımızı karşılıklı ilmekleriyle birleştiriyoruz. Bakın bir ilmek buradan, bir ilmek diğerinden alıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Tekrar bir ilmek bundan, hemen karşı ilmeğini diğer parçadan alıyoruz. Tığ ile birleştirme tekniğini kullanıyoruz. Ve bu şekilde birleştirmelerimizi yapıyoruz. Evet, 44 tane sık iğne yaparak karşılıklı birleştirmemizi yaptık. Şimdi şu kalan kısımda böyle düğme dikeceğimiz ilik detayını vereceğiz ve şurada ufak bir çanta gibi bir açıklık bırakacağız. Şimdi 44 sık iğnemizi yaptıktan sonra bakın öndeki değil arkadaki parçaya sadece batarak 6 tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Arka parçadan ipimizi geçirdik. İkinci ilmek kaydırmamız, üçüncü ilmek kaydırmamız, dördüncü ilmek kaydırmamız, 5 ve 6. 6 tane ilmek kaydırma yaptık. Şimdi 12 tane zincir çekiyoruz. Burada düğme için ilik yapacağız. Benim düğmem için 12 tane yeterli oldu. Yine siz burada ayarlama yapabilirsiniz. Düğmenizin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre 12 zincirimizi çektik ve hemen yanındaki sık iğneye zincirimizi ilmek kaydırmayla kapattık. Ve devam ediyoruz. Yine ilmek kaydırma yapmaya. Burada kalan 6 tane ilmeğin üzerine de 6 sık iğnenin üzerine de yine ilmek kaydırma yapıyoruz. Batıyoruz. Tığımızın üzerinden alıyoruz ve bu şekilde içinden geçiriyoruz. 5. ve 6. ilmek kaydırmamızı da yaptık. En sonda da şöyle şu kısma, en son kısmına batıyoruz. İki tarafında ve bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve burada ipimizi kesiyoruz. İpimizi iç kısımda yine gizliyoruz. Ve bakın şöyle bir çantanın düğmeyi geçireceğimiz ilik kısmını yapmış olduk. Şurada da bir açıklık bıraktık. Çanta görüntüsü vermek için. Hemen bu iliğin altına da şuraya da düğmemizi dikiyoruz. Ve şimdi çantamızın buradaki detayı ve sap kısmıyla devam ediyoruz. Evet, çantamızı tamamladık. Burada beyaz bir detay kısmımız var. Şimdi o kısmımızı yapacağız. Çantamızın 3. sırasına bakın. İlk sırası, 2. sırası ve 3. sırası. 3. sırasının şu kısımlarını kullanacağız. Bakın şurada ikili trabzanın ilk ilmekleri var. Bu kısımlarını kullanacağız. Bu kısımlarına beyaz ipimizle ufak bir detay vereceğiz. Şimdi beyaz ipimizi takalım. Bir tane zincir çekelim. Ve şöyle orta kısımdan ipimizi takalım. 2 tane zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım ve aynı kısma bir tane ikili trabzan yapalım. Devam edelim. Tekrar yine aynı yere bir ikili trabzan daha yapalım. Devam edelim. Bir ikili trabzan daha ve 2 zincir çekelim. Hemen yandaki kısma 2 zincirimizi kapatalım. Şimdi devam edelim. 2 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Bakın hemen şurada yine devamında bakın şu kısma tığımızı geçirdik. Bir tane ikili trabzan yaptık. Yine aynı yere bir ikili trabzan daha ve bir ikili trabzan daha. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz ve hemen yanındaki bakın şu ilmeğe şuraya 2 zincirimizi kapatıyoruz. Bakın bu şekilde bir detay veriyoruz ve bunu
sıra sonuna kadar devam ettiriyoruz. Bir tane daha yapalım. 2 zincirimizi çektik. Tığımızın üzerine aldık. Hemen şu kısımdaki ilmeğimizin içerisine giriş yaptık. Tığımızı çıkardık ve tığımızın üzerinde 3 ilmeğimiz var. Önce ikisini, sonra diğer ikisini aldık ve ikili trabzan yaptık. Bu şekilde aynı deliğe 2 tane daha ikili trabzan yaptık ve 2 zincir çektik. Hemen sonrasında gelen ilmeğimizin içerisine 2 zincirimizi kapattık. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar bu beyaz kısmı tamamlayalım. Evet, bu şekilde beyaz kısımdaki detayı tamamlamış olduk ve hemen bu ilmeğimizin ön kısmına gelen yere de bakın bu şekilde düğmemizi diktik ve şöyle kapatıyoruz. Şimdi çantamızın sap kısmını yapalım. Evet, çantamızın sap kısmını yapalım. Şimdi çantamızda ben kıyafetlere göre daha ince bir ip kullandım ve sayıları da buna göre verdim. Eğer siz daha kalın bir ip kullanırsanız burada biraz sayılarda oynama yapabilirsiniz. Şimdi çantamızın sapında ben zincir çekerek başladım. 4 tane zincir çektim. En son zincirimi atladım ve 3 tane sık iğne yaptım. Şöyle. Daha sonra bir zincir çektim ve örgümü çevirdim. Yine 3 tane sık iğne yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. 3 tane sık iğne yaptım. Bakın. Bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. Yine 3 tane sık iğne yaptım. Bu şekilde çanta sapımı 3 sık iğne ile çalıştım ve toplamda 23 santim olana kadar çanta sapımın uzunluğu bu şekilde çalıştım ve iki yanına diktim. Şimdi kalın bir ip kullandıysanız burada 3 sık iğne değil 2 sık iğne de yapabilirsiniz ya da dilerseniz çantanızın sapını zincir çekerek de oluşturabilirsiniz. Bu şekilde hatta dilediğimiz uzunluğa gelene kadar da örebilirsiniz. Ben 23 santim uygun olduğunu düşündüğüm için 23 santim olana kadar bu şekilde devam ettim. Siz de istediğiniz uzunluğa kadar çalışabilirsiniz. Şimdi sap kısmımızı dilediğimiz uzunluğa kadar bitirelim ve dikişini sağlayalım çantamıza. Evet, çantamızın sapını dilediğimiz uzunluğa gelene kadar bakın bu şekilde tamamladık ve çantamızın şu yan kısımlarına şöyle ikiye katlayarak şu şekilde alttan ve yanlardan dikişini sağladık. Bakın bu şekilde bir çanta elde etmiş olduk. Ve Yasemin bebeğimizi tüm aksesuarlarıyla birlikte kıyafeti, gömleği, başörtüsü ve çantasıyla birlikte tamamlamış olduk. Siz de benimle birlikte Yasemin bebeğimizi buraya kadar ördüyseniz yorumlarınızla bizlere destek olmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın ki gelecek olan muhteşem videolardan haberdar olun ve birlikte örelim. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.